Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetine bayılacağınız nefis tavuklu bir tarifle geldim. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen yapımına geçmek istiyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavaya alarak kızdırdım. 500 gram kadar tavuk göğsünü jülyen şeklinde doğradım ve tavaya aldım. Ocağım yüksek ateşte bu aşamada. Ocağınızın bu aşamada yüksek ateşte olmasına özen gösterin. Sürekli karıştıralım. Rengi dönecektir tavukların kısa sürede. Bir miktar suyunu salacaktır. Birazdan sizler de göreceksiniz. Suyunu çekinceye kadar bu şekilde sotelemeye devam edeceğiz karıştırarak. Evet, burada gördüğünüz gibi suyunu saldı. Biraz ocağın altını bu aşamada birazcık kısıyorum çünkü çok fazla su etrafa sıçrıyor. Yine çok kısık ateşte değil, orta ateşin bir tık üzerinde bırakıyorum. Kısa sürede suyunu çekiyor zaten. Tamamen çekmeden suyunu çekmesine yakın bir silme tatlı kaşığı kadar tuzu ekliyorum. Tavuk iyice tuzu içine çeksin diye bu aşamada ekliyorum. Suyunu tamamen çekmeye çok az bir zaman kaldı. Bir miktar kavrulacak suyunu çektikten sonra asıl lezzeti orada oluşuyor. Tavuğun suyunu çekip bir miktar kavurduktan sonra asıl lezzetine kavuşuyor. Suyunu çektikten hemen sonra diğer malzemeleri eklemeyin lütfen. Şöyle birkaç dakika boyunca kavurmaya devam edin. Bir adet büyük boy soğanı yemeklik olacak şekilde doğramıştım. Onu tavukların üzerine ilave ediyorum. Soğanların rengi dönünceye kadar, yumuşayıncaya kadar bu şekilde karıştırarak sotelemeye devam ediyorum. Bu tarifte sarımsak da kullanıyorum fakat soğanla birlikte eklemiyorum sarımsağı. Çünkü soğan gibi sarımsaklar bu kadar fazla kavrulmayı sevmez. Biraz acı tat bırakabilir. Soğanlar kavrulduktan sonra sarımsağı ekliyorum. Sarımsağı ekledikten sonra da şöyle 1-2 dakika kadar kavuruyorum. Sonra diğer aşamalara geçeceğim. Dediğim gibi sarımsakları çok uzun süre sotelemek istemiyorum. Bu lezzetini olumsuz etkiliyor. Baharat olarak kırmızı toz biber, köri ve kekik kullandım. Miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz ya da çeşitlendirebilirsiniz. Ben açıklamalar kısmında malzemeleri belirteceğim, ne kadar kullandığımı. Baharatları da ekledikten sonra sotelemeye devam ediyorum. Güzelce kokusu çıksın baharatlarında. Artık kremamızı ekleyebiliriz. Baharatlar her yerine eşit bir şekilde dağıldı. Bir paket krema kullanıyorum. Bu tarifte 500 gram tavuk için bir paket krema tam olarak ideal oluyor. Bence yani 200 mililitrelik kutularda, paketlerde olan kremalardan. Krema gerçekten can alıcı malzemesi bu tarifin. Kremayı ekledikten sonra zaten tavamız sıcak olduğu için hemen kaynıyor gördüğünüz gibi. Krema ile birlikte tamamen özleşinceye kadar birkaç dakika bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Hem baharatla bütünleşiyor hem de tavukla bütünleşiyor. Birkaç dakika boyunca bu şekilde karıştırdıktan sonra artık yemeğimiz hazır hale gelecek. Tam olarak istediğim hale geldi. Görüntüsü çok iştah açıcı. İnanın lezzeti de muazzam oluyor. O dışarıda yediklerinizden çok daha güzel oluyor. İnanın. Bir defa deneyince ben sürekli yapmak isteyeceğinize eminim. Artık ocağımın altını kapattım. Makarna ile servis ettim. Şöyle yakından sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Nefis aromasıyla yumuşacık lokum gibi oluyor tavuklar. Umarım tarifimi denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.